bakkal, çakkal, aklınıza gelebilecek bütün her yer kapalı. Ekmek almak isteseniz ekmek alamazsınız, su almak isteseniz su alamazsınız. Şimdi kırmızı yanarken de adımımızı atarsak öküz demezler mi? Ne parti arabası, ne parti mitingi, ne bir kalabalık, ne bir gürültü, ses, hiçbir şey olmadı. Sanki bizim paramız değilmiş gibi daha fazla harcarız, kontrolümüzü kaybederiz diye düşünüyorlar. O açıdan Almanlara tırsak diyebiliriz. Akşam saat 10'dan sonra birçok yerde çıt duyamazsınız. Arkadaşlar inanılmaz dedikoducular. İnanılmaz dedikoducular. Bizdeki gibi hani al 1500 taksite böl sonra ödersin. Yok öyle bir şey. Burada evet gençler, bir videodan daha selamlar. Bugün uzun zaman sonra ilk defa hava kararmadan işten çıktığım için bu fırsatı değerlendirmek istedim. Hava çok soğuk aslında. Şu an 2 derece galiba ama güneşli olduğu için ya da açık olduğu için bunu bir fırsat olarak görüp bu fırsatı değerlendirmek istedim. Hemen size bir video çekeyim dedim. Bu sayede hem size yürüdüğüm yolu göstereceğim. İşten çıkıp eve giderkenki yolu göstereceğim. Hem de muhabbet edeceğiz. Bence güzel bir içerik olacak. Umarım beğenirsiniz. Ben hep videolarda şeyi unutuyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olun demeyi unutuyorum. Siz dediğimi varsayın. Bütün bu videoların devamı için gerekli her şeyi, desteği vermenizi rica ederim. Çünkü bu gerçekten benim için büyük bir motivasyon. Ayrıca videoya geçmeden öncesinde de yine kanala katıl aracılığıyla üye olan arkadaşlarımıza teşekkür etmem gerekiyor. Bir önceki videoda, son videoda, Kemal'le yaptığımız videoda kayıt olduğu için bunu unutmuşum. Hepinizden çok özür dilerim. Arkadaşlarımız Ferhat Kol, Özlem D.A., Rıdvan Kınay, Yetiş, Ferhat Soyak, Süreyya Yeter ve Dilan Dinçer'e katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Kanal sizin katkılarınız sayesinde daha da ileriye gidiyor. Ayrıca bu videoyu izleyen arkadaşlarımız da kanala daha fazla katkı sağlamak isterlerse katıl butonundan bunu yapabilirler. Yok ben para harcayamam, benim harcayacak param yok ama yine de destek olmak istiyorum diyorsan da nasıl yapabilirsin? Ücretsiz şekilde kanala abone olabilirsin, bu videoya beğeni atabilirsin, yorum yazabilirsin. Bu şekilde de bana destek olabilirsin ve bunların hepsi biliyor musun? Ücretsiz. Yoldan karşıdan karşıya geçeceğiz. Diyeceksiniz hani adımını atınca duruyordu arabalar. Evet duruyor da. Şimdi kırmızı yanarken de adımımızı atarsak öküz demezler mi bize? Karşıda yeşil yandı ama burada daha yanmadı. Fıtı 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 fıtı. Hadi geçelim. Karşıya geçiyoruz. Bak şimdi bu sağa dönüyor. Burada bekleyecek çünkü bana yeşil yanıyor. Ve bekliyor da. Ben de yavaş yavaş yürüyorum. Olması gereken bu. Şimdi tekrar dönüyoruz buraya. Evet bugün neden bahsedeceğiz gençler? Almanya'ya taşındıktan sonra, şimdi burası biraz da sesli ama olsun. Almanya'ya taşındıktan sonra fark ettiğim ya da bana garip gelen olaylardan bahsedeceğiz. Bunlar tabii ki kültürel farklar. O yüzden belki siz bunlarla Türkiye'de karşılaştıysanız veya çevrenizde herhangi bir yerde gördüyseniz tabii ki bunlar size garip gelmeyebilir ama bana en azından garip gelen şeylerdi. Ya da en azından Almanya'ya gelmeden öncesinde izlediğim videolarda her ne kadar duymuş olsam da bunu görmediğim için daha önce gözümde canlandıramıyordum. Ama buraya geldikten sonra gerçekten bunu gözümde canlandırabildim. Kahveleriniz hazırsa videoya geçelim. Birincisi arkadaşlar, birincisi nedir? Ben Almanya'ya geldiğimde gerçekten çok da bana mantıklı gelmiyordu. Pazar günleri her yerin kapalı olacağı ama gerçekten pazar günü her yer kapalı. Nedir bu her yerden kastım? Bütün alışveriş merkezleri, bütün kafeler, bakkal, çakkal, aklınıza gelebilecek bütün her yer kapalı. Sadece insanlar yolda dışarıda yürüyorlar, gezintiye çıkıyorlar parklarda, aileleriyle etkinlik yapıyorlar. Bir tek bunlar var. Onun dışında pazar günleri alışveriş yapmak isterseniz maalesef yapamazsınız. Çok acil durumlar için genelde tren istasyonlarında, merkezi tren istasyonlarında bir tane belki nöbetçi market olabilir. Eğer o da şansınıza, evinize yakınsa. Onun dışında hiçbir yerde açık bir yer bulamazsınız. Ekmek almak isteseniz ekmek alamazsınız. Su almak isteseniz su alamazsınız. Bu gerçekten ben buraya gelmeden öncesinde duyduğumda ya olur mu öyle şey, en azından Türkler açıyordur diyordum ama Türkler de açmıyor. Pazar günü her yer kapalı arkadaşlar. Bu çok garip. Bununla nasıl başa çıkıyorsunuz? Bütün ihtiyacınızı cumartesi günleri alıyorsunuz. Yani en geç sizin market alışverişi yapabileceğiniz zaman cumartesi günleri. Bu bütün Almanya'da bu şekilde. Yani Almanya'nın %90'ında bu şekilde. Nedir bu %10'u? Bu %10'u da arkadaşlar büyük şehirler yani Berlin gibi,
Hamburg gibi, bunun dışında Münih gibi büyük şehirlerde, popülasyonun yoğun yaşadığı şehirlerde tabii ki pazar günü açık birkaç yer bulabilirsiniz. Bu çok normal. Ama bizdeki gibi şehir merkezlerinde canlılığın olduğu bir yer değil Almanya. Yani Almanya'da köye de gitseniz çalışacak bir fabrika, yaşanacak ev, hastane, okul, bütün hizmetlerden aynı şehirdekiyle benzer şekilde yararlanabilirsiniz. O yüzden burada köy, şehir, ilçe bilmem ne ayrımı çok fazla yok. Şehir merkezi kavramı yok en azından çok fazla. Sadece büyük şehirler, yani popülasyonun yoğun olduğu şehirler evet var. Nedir bunlar? İşte Berlin, Stuttgart, Köln, Münih, Hamburg, bu tarz şehirler. Buralarda pazar günleri en azından açık bir yer bulma ihtimaliniz yüksek. Ama tabii ki bu bir hafta içi gibi ya da cumartesi gibi her yerin açık olmasını beklemeyin. Öyle bir şey yok. Bu benim için çok büyük şaşkınlıktı. Çünkü neden? Biz Türkiye'de kapitalizmi dibine kadar yaşıyoruz. Yani biz bir tüketim toplumuyuz. O yüzden tüketim için, alışveriş için, para harcama için her zaman bütün imkanlar, bütün yerler açık. Bu gerçekten benim için garip bir durumdu. Beklemiyordum yani. İkincisi seçim. Arkadaşlar seçim, bakın size şimdi çok garip bir şey göstereceğim. Görüyor musunuz? Şimdi az önce gösterdiğim beyefendi kim? Size onu anlatayım. Ama o beyefendiyi anlatmadan öncesinde şunu anlatmam lazım. Bu pazar Almanya'da seçim var. Bu seçimde kendi başkanlarını seçecekler yine. Başbakanlarını seçecekler pardon. Ve bu başbakanlık seçimleri öncesinde hiçbir yerde ne parti arabası, ne parti mitingi, ne bir kalabalık, ne bir gürültü, ses, hiçbir şey olmadı. Seçim dönemi gerçekten burada çok sessiz, sakin geçiyor. Bu benim için gerçekten çok büyük bir şaşkınlık sebebiydi. Yani bizde seçim dönemleri çok hararetli geçer. Televizyon kanalları, partiler, sokaklar, her yer dolu olur. Ama buradaki seçim dönemi sadece bu şekilde reklam panolarından ibaret. İnsanlar bu ağaçların üzerine, işte direklere, elektrik direklerine falan bu şekilde pankartlar asıyorlar. Kendi reklamlarını bu şekilde yapıyorlar. Bütün seçim süreci tamamen bu şekilde ilerliyor. Ve bu benim için gerçekten inanılmaz büyük bir şaşkınlık sebebiydi. Yani böyle bir şeyin olabileceğini en azından çok da düşünmüyordum ben. Beklemiyordum. O az önce gördüğünüz beyefendiye gelecek olursak, insanlar tepkilerini bu şekilde gösteriyorlar. Neye karşı? Şimdi o gördüğünüz adam Almanya'da son zamanlarda yükselişe geçen, şu şurasında bıyığı olan bunların geçmişte bir adam var ya, sözde şu an utandıkları. O beyefendinin görüşlerini devam ettiren ya da o kadar sert olmasa da güncel halini devam ettiren, insanların bu şekilde yorumladığı partinin Dresden'deki adaylarından birisi. Her yerde böyle reklam panoları var. Bir de bayağı büyük reklam panoları var yani. Diğer partilerin mesela o kadar büyük reklam panoları yok. Bu adama karşı tepkilerini bu şekilde gösteriyorlar. Yani pankartlarını yırtıyorlar, deviriyorlar, boyuyorlar, dalga geçiyorlar. Bu şekilde tepkilerini gösteriyorlar. Ama buna rağmen toplumun en azından 10-15'i diyebilirim ki bu oran daha öncesinde %3'müş. Şu an %15'e yükselmiş. Bu sağ partiye oy veriyor ya da anketlerde en azından o şekilde çıkıyor. Bu pazar günü göreceğiz. Bunun da etkileri daha sonrasında belli olur. En azından biz göçmenlere olumlu olumsuz etkileri bir şekilde olacaktır. Bunu da zamanla göreceğiz. İlerleyen zamanlarda bununla da ilgili video atarız gerekirse. Siz de herhalde şimdiye kadar abone olup beğeni attınız. Ben bunu unutuyorum arkadaşlar. Bunu söylemeyi hep unutuyorum videolarda. O yüzden beğeni çok gelmiyor. Lütfen videoları beğenin. Ya da beğenmiyorsanız da bunu belirtin yorumlarda. Şunu beğendim, şunu beğenmedim diye. Bu gerçekten benim için önemli deyip reklamları bitiriyoruz. Şimdi neyden bahsettik? Dedik ki pazar günleri her yer kapalı. Okey. Seçim zamanı çok sessiz her yer. Okey. Üçüncüsü. Abi hala Almanya'da nakit para geçiyor. Kredi kartına geçiş yok. Kredi kartıyla alışveriş yapmak istediğinizde veya kartla, banka kartıyla hala birçok yerde bunu yapamıyorsunuz. Yani nakit olacak abi. Özellikle restoranlarda, kafelerde nakit alışveriş hala geçerli. İnsanlar nakit üzerinden alışveriş yapmak istiyorlar. Bunun nedeni de, birinci nedeni, karttaki paranın hesabını ve kontrolünü iyi yapamayacaklarını düşünüyorlar. Yani elimizde olmayan bir parayı psikolojik olarak sanki bizim paramız değilmiş gibi daha fazla harcarız, kontrolümüzü kaybederiz diye düşünüyorlar. Ve bu yüzden kendilerine aylık bir bütçe belirliyorlar. Bu bütçeyi de nakit olarak ellerinde tutup o para kadar harcama yapıyorlar. Bu şekilde ekonomilerini
yani aile ekonomilerini kontrol altında tutuyorlar. Bu insanların yani alışveriş yapan kişilerin açıklaması. Diğer bir taraftan kafe ve restoranlarda neden bu yok? Çünkü insanlar vergi kaçırmanın yolunu ancak bu şekilde görüyorlar bence. Ben konuşurken üstüme sürdü, ben de hareket yaptım. Ve orada hala bekliyor, görüyor musunuz? Neyse. Bunlar da işte neyse ya, morali bozmayacağız. Diğer bir taraftan da işte insanlar ancak bu şekilde vergi kaçırabiliyorlar. Yani 10 tane ürün satsa bunun 3 tanesini gösterse, 7 tanesini göstermese 7 tanesinden vergi kaçırmış olacak. Bunu kredi kartıyla yaptığında veya karşıdaki kişi kartla alışveriş yaptığında ona fatura fiş kesmesi lazım. Ama nakit olduğunda fiş kesmesine gerek yok. O yüzden insanlar kartı kabul etmediklerini söylüyorlar. Nakit alışverişi kabul ettiklerini söylüyorlar. Ve bu Almanya'nın birçok yerinde geçerli bir durum. Yani büyük küçük fark etmeksizin gittiğiniz yerlerde bu tarz durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. Bu da bir diğer konuydu. Şimdi bir diğer kültür şoku da bence buradaki insanlar kurallara uyuyor. Ha, diyeceksin ki az önceki mevzu neydi? Ya böyle 2-3 tane dengesiz de çıkıyor yani. Hani 5 parmağın 5'i bir değil ki. Bu tarz insanlar büyük ihtimalle işte göçmenlere çok da saygı duymayan, işte o diğer sağ kesimden insanlar tepkilerini bu şekilde gösteriyorlar. Ha, yapabileceği neydi? Üzerime sürmekti. Yaptı zaten ama bana dokunamaz. Bana temas edemez. Beni sadece bu şekilde korkutabilir ve ben eğer o an fotoğrafını çekseydim, polise şikayet etseydim ciddi bir yaptırım olurdu onun için. Ben sadece bunu yapmadım. Ama siz olun, uyanık olun. Bu tarz durumlarla karşılaştığınızda kendinizi ezdirmeyin. Burada %99 oranında insanlar kurallara uyuyor. Ama uymayan %1 kesim var. Ve bu %1 kesim de son zamanlarda biraz daha arsızlaştı, artmaya başladı. Gördünüz işte, hani sadece tepki verebilirler. Böyle el kol hareketi yapabilirler ama daha fazlasını yapamazlar. O açıdan Almanlara tırsak diyebiliriz. Öyle bir iki hareket etsen, sesini yükseltsen, üstüne yürüsen hemen pısarlar yani. O yüzden şey yapmayın, kendinizi ezdirmeyin. Hakkınızı koruyun, sesinizi yükseltin haklı olduğunuz durumlarda. Haksız olduğunuz durumlarda sakın böyle bir şey yapmayın. Ama haklı olduğunuz durumlarda sesinizi yükseltin. Bu da işte kültürel farklardan birisi. Bizde mesela haklı da olsan, haksız da olsan herkes bağırıyor, herkes sesini yükseltiyor, herkes agresif. Ama burada öyle değil. Eğer karşıdaki kişi haksız olduğunu biliyorsa sen sesini yükselttiğinde pısar. Konu orada kapanır, uzamaz. Şimdi bir diğer konu da arkadaşlar, burada sessizliğe, kişilerin ailesiyle geçirdiği vakte çok fazla özen gösterilmesi, dikkat edilmesi. Ne demek bu? Akşam saat 10'dan sonra birçok yerde çıt duyamazsınız. Her yer sessiz olur. Özellikle bu ailelerin yaşadığı bölgelerde, göçmenlerin değil ya da Almanya'ya tam adapte olmamış, kurallara saygı göstermeyen kişilerin değil. Tabii ki bunun da istisnaları var. Yani %1'lik kesim her yerde var, her zaman var. Ama çoğunlukla %99 oranında diyebilirim ki akşam saat 10'dan sonra kimse sizi rahatsız etmez. Dışarıdan ses duyamazsınız. Bağırışma, çağrışma, korna, hiçbir şey duyamazsınız. Bakın yolda yürüyorum 35 dakikadır. Bir tane korna sesi duymamışsınızdır. Yok çünkü. Kimse yolda korna basmıyor. Gündüz vakti bile basmıyorlar ki gece ondan sonra hiç basmazlar. Sessizliğe, sakinliğe, dinlenme zamanlarına ciddi bir saygı gösteriliyor burada. Ama bizde öyle değil. Bu benim için gerçekten büyük bir farklılıktı. Hatta bazen insan kaos arıyor. Yani yolda yürürken korna sesi duymak istiyorsun. Bu ihtiyacını işte Türkiye'ye gittiğinde karşılıyorsun ancak. Burada veya korna sesi duyduğunda hemen herkes kafayı çevirip bakar. Neden? Çünkü alışık olmadıkları bir şey. Bir şey mi oldu merakıyla bakarlar. Çoğunlukla da zaten kornayı çalan Alman değildir. Böyle bir algı var. Bunun dışında bir diğer konu da şu. Arkadaşlar, inanılmaz dedikoducular. İnanılmaz dedikoducular. Gıybeti çok seviyorlar. Başkasının arkasından konuşma. Ben hiç böyle bir şey olacağını düşünmezdim. Yani bunun daha çok bizde yaygın olduğunu düşünürdüm ama bizden çok daha hızlı bir şekilde dedikodu yapıyorlar. Ama bunu da çok garip bir şekilde dedikodudan saymıyorlar. Diyorlar ki biz bilgi paylaşıyoruz. Hadi oradan. Biz bilmiyoruz mu? Siz giderken biz dönüyorduk. O yüzden lütfen burada kimseyle özelinizi paylaşmamaya çalışın. En azından yeni tanıştığınız insanlarla. Ha, tanışmışsınızdır, güveniyorsunuzdur. Okey, o zaman onunla paylaşın, konuşun, görüşün. Ama güvenmiyorsanız, yeni tanıştıysanız, o aranızdaki güven duygusu henüz gelişmediyse paylaşmayın. Çünkü sizin o paylaştığınız şey mutlaka aranızda kalmayacaktır. Bunun garantisini verebilirim. Bu özel hayatınızla ilgili. İş yerinde de öyle. İş yerinde bir şey yapın mesela. Atıyorum. Onunla
İnsanlara garip gelen ne olabilir? Herhangi bir şey getirdiniz. Evden atıyorum sefer tası getirdiniz. Tek saklama kabı değil de sefer tası. Hemen giderler. En köşedeki ofiste bile sizin sefer tasınızın olduğu konuşulur. Hiç hayatında sefer tası görmemiş olanlar gelir. Bu neymiş falan. Saçma sapan bir soru sormak için gelir sizin yanınıza. Sırf onu görmek için. O kadar bariz ki dedikodu yapıldığı, arkandan konuşulduğu veya başka bir şey. Hani bu örnek çok da olmadı da siz işte bunu bilin. Mutlaka karşılaşacaksınız. Eğer Almanya'ya gelecekseniz veya gelmeyi düşünüyorsanız veya geldiyseniz ya karşılaşacaksınız ya da karşılaşmışsınızdır. O yüzden bunlara dikkat edin. Bana garip gelen bir diğer konu da şu. Biz şimdi doğum günlerinde alışmışız insanların bize sürpriz yapmasına. Her ne kadar sürpriz olacağını bilsek bile insanlar sizin için orada Türkiye'de bir şeyler yapıyor. En basitinden aile içerisinde bile kutlanacaksa aileniz kendi pastanızı, yani sizin doğum gününüzse sizin pastanızı size onlar alır. Kimse sizden pasta almanızı beklemez Türkiye'de. Pasta al da senin doğum gününü biz kutlayalım hadi. Öyle bir şey yok ama burada öyle değil. Burada eğer sizin doğum gününüzse siz her şeyi hazırlıyorsunuz. İnsanlara diyorsunuz ki bugün benim doğum günüm, hadi gel kutlayalım. Ebesinin hem benim doğum günüm hem de ben size servis mi yapacağım? Hizmet mi edeceğim? Bir de şöyle bir şey, iş yerinde de mesela eğer doğum gününüzse işe pasta getirmeniz lazım. Mesela işe pastayı siz kendiniz getireceksiniz. Neymiş işte ben doğdum diye siz de sevinin. Öyle şey mi olur ya? Bana ne? Ben 2 senedir burada doğum günümde hiçbir şey getirmiyorum. İnsanlar beni kutlasın, bana ne? Bizde öyle bir şey yok ya. Ben doğmuşum bir de üstüne. Senin için masraf mı edeceğim? Senin bana etmen lazım. En azından benim düşüncem öyle. İnsanlar kendi doğum gününe getiriyor tatlı, kek, börek bilmem ne. Yiyoruz afiyetle. Güzel oluyor. Orası ayrı. Onu yerim. Ama ben getirmem. Bana ters. Bir diğer konu. Mesela evinizde kullanmadığınız eşyalar var. Ama atmak da istemiyorsunuz. Çünkü hala kullanılabilir. Burada o tarz eşyalar için insanlar evinin önüne bu eşyaları koyuyorlar. Mesela tava, mesela terlik, mesela kitap, işte çocuk kıyafeti, büyük kıyafeti, ayakkabı. Aklınıza ne gelirse hala kullanılabilecek durumda olan eşyalarını çöpe atmıyorlar. Kapının önüne koyuyorlar. Ücretsiz bir şekilde insanlara veriyorlar. Yani kahve makinesinden tutun masaya kadar, çalışma masası, yatak, dolap, bunlara kadar her şey var. Koltuk. Bunlar gerçekten ücretsiz şekilde verilen şeyler. Adam diyor ki benim ihtiyacım yok, evimde yer kaplıyor. Ben kullanmak istemiyorum. Al birader, sana lazımsa sen kullan. Bu şekilde eşya paylaşımı çok fazla. İkinci el eşya ücretsiz şekilde çok veriliyor. Bu bana garip gelmişti. Bir keresinde hatta biz şey yaptık. Önceki evde otururken tava lazımdı. O kadar her şeyi aldık ama tava almamışız. Anna da yolda yürürken görmüş bir tane. Beğenmiş, güzel de duruyor böyle döküm tavalardan. Utanmış alırken, hatta öncesinde şey yapmış. Önce bir önünden geçmiş, görmüş tavayı, gözüne kestirmiş. Sonra bir tur daha atmış etrafında. Bakmış kimse bakıyor mu bakmıyor mu falan, onu kontrol etmiş. Ondan sonra almış utana sıkıla. Çantasına koymuş, eve getirmiş. Bana heyecanlı ben bugün bir şey yaptım diyor. Dedim ne oldu? Böyle. Ben bir güldüm. Ya dedim bunda ne var? Normal. Hani herkes onu onun için koyuyor zaten. Sen niye çalıyormuşsun gibi kendini dert ettin ki? Öyle güldük. Sonra onu da kullandık bir süre. Hala iyi durumdaydı. Biz de koyduk kapının önüne. Şimdi başkası kullanıyordur büyük ihtimalle. Veya çöpe gitmiştir, bilmiyorum. Bu şekilde eşya paylaşımı da çok garip gelmişti bana. Bir diğer konu mesela çöp mevzusu. Ya biz alışmamışız çöpleri ayırmaya. Yok plastikti, yok kağıttı, yok bilmem neydi. O yüzden buraya gelmeden önceki en büyük korkularımdan biri oydu. Lan biz bu işi nasıl yapacağız diye. Ama sistem çok basit arkadaşlar. Evinizde ya da bizim evde en azından olanı söyleyeyim size. Bu şekilde siz de eğer gelecekseniz, gelmeyi düşünüyorsanız, geldiyseniz bu şekilde siz de hareket edebilirsiniz. Bizim evimizde 3 tane çöp kutusu var. Bir tanesi kağıt için, bir tanesi plastik için, bir tanesi de biyolojik atıklar. Yemek artığı, bilmem ne, soğan kabuğu, elma kabuğu, ıvır zıvır için böyle biyolojik atıkları attığımız bir çöp var. Üçünü de dolduruyoruz. Vakti geldiğinde 3 güne bir, 5 güne bir iniyoruz. Aşağıda bizim çöp kutuları var. Üzerinde zaten işaretler var. Kağıdı kağıt kutusuna atıyorsun. Plastiği plastik kutusuna atıyorsun. Biyolojiyi biyoloji kutusuna atıyorsun. Oldu bitti. Bu kadar. Çok dert edilecek bir şey yokmuş ama başta harbiden insan bir geriliyor lan ya yapamazsak diye. Çünkü eğer doğru ayırmazsanız onu alıyorlar, sizin kapınızın önüne getiriyorlar, bırakıyorlar. Mesela karton kutu var, kocaman bir tane. Bu karton kutuyu önce yırtman lazım, inceltmen lazım, küçük hale getirip o şekilde atacaksın. Bir keresinde bir arkadaşımız bunu böyle yapmamış. Kocaman karton kutuyu olduğu gibi atmış kağıt kutusuna, kağıt çöpüne.
Apartman görevlisi de almış o karton kutuyu, götürmüş kapısının önüne koymuş. Üzerinde isim falan da yazıyormuş herhalde. Götürmüş kapısının önüne koymuş. Bunu düzeltip geri atacaksın diye. Yani bu tarz olaylar da oluyor. Bunlarla karşılaşmamak için dikkat etmek lazım. Bir başka kültürel fark bence kredi kartı. Burada kredi kartı kavramı çok farklı. İnsanlar borç yapamıyor. Çünkü bizdeki gibi kredi kartı sistemi yok. Nasıl? Burada şöyle aldığını, mesela 5.000 euroluk alışveriş yaptın. O an kredi kartından çektirdin. Ay sonunda ödüyorsun. O ayın sonunda. Bir sonraki hesap ekstresinde yani. Taksit diye bir şey yok. Taksit yapmak istersen aldığın yerden sana kredi kullandırıyorlar. Kredi kullanmak için de işte kredi notunun iyi olması lazım, bilmem ne. Bir sürü detay var. Son zamanlarda keşfettim. Bir tane kredi kartımsı bir şey var. O da her zaman 12'ye bölmüyor. 3'e böldüğü de oluyor, 4'e böldüğü de oluyor. Herhalde miktara göre, tam çözemedim ama öyle taksitler yapabiliyor. Bizdeki gibi hani al 1500 taksite böl sonra ödersin. Yok öyle bir şey. Burada abi kimsenin borcu yok. Herkes kazandığıyla geçiniyor. Garip bir şekilde. Bu bana garip gelmişti. Şimdi videoyu çok uzatmayacağız dedik. Son olarak bunu da söyleyeyim. Bu da bana göre en garip şeylerden biriydi yani. İlk başta en azından kültürel farklılık olarak söyleyebileceğim. Burada herkes döneri Alman ürünü sanıyor. Ya da Alman yemeği sanıyor. Ama biz biliyoruz ki döner bizim. Bence biraz haklılık payları var. Neden? Çünkü buradaki dönerin bizim oradaki dönerle hiçbir alakası yok. Buradaki kıymadan yapılıyor. İçinde 1500 kilo salata var. Tamam eti de çok yiyorsun ama yediğin et gibi değil ki. Farklı bir şey. Tadı çok farklı yani. O yüzden bence buradaki döner bizim dönerden farklı. Bunlarınki Alman döneri, bizdeki Türk döneri. Bahsettikleri şeyler tamamen farklı yiyecekler. Yani buradakine bence döner denmez ama ya da ben çok sevmedim bunu. Buradaki dönerimsi bir şey ama bence döner değil. O yüzden burada çok yemiyorum, yememeye çalışıyorum. Evet farklı bir tadı var. Ekmek arası etli bir şey ama döner değil yani. Daha böyle sandviçimsi bir şey. Bence sıcak sandviç gibi. Söyleyeceklerim bu kadardı. Bana göre en azından başlangıçta bunlar farklı kültürel farklar olarak söyleyebileceğim şeylerdi. Eğer aranızda bu videoyu izleyip de Almanya'da yaşayan, başka şeyler fark eden veya başka farklılıklar gören varsa lütfen siz de ekleyin. Bunun dışında merak ettiğiniz başka bir şey varsa lütfen yorumlarda yazın. Kanala zaten abone oldunuz, beğeni attınız videoya diye düşünüyorum. Bunun dışında zaten bir sürü video var kanalda, görürsünüz. Galiba az önce de yanından Türkler geçmişti. Baktılar baya. Onlara da selam olsun eğer izliyorlarsa. Evet bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Umarım beğendiniz. Umarım farklı bir şey gördünüz, buldunuz videoda. Sorularınız varsa dediğim gibi lütfen videonun altında belirtin. Kanala abone olun, beğeni atın. Bunlar benim için önemli. Belki haftaya, belki daha kısa sürede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.